Herkese selamlar, ben Alperen. Yeni bir Bleach videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Bleach'in yeni sezonu bomba gibi devam ediyor. Hazır böyle gündemdeyken ben de Bleach videolarına biraz daha ağırlık vereyim diye düşündüm. Bleach denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri de tabii ki kılıçların son formu olan Bankai'lerdir. Durum böyle olunca bayağı bir kişi sürekli Bankai güç sıralaması gelsin diye yorumlarda yazıyordu. Ben de Bankai'lere sadece fiziksel güçlerine göre değil de fonksiyonel özelliklerini de düşünüp kısaca bir kalıba bağlı kalmadan bir güç sıralaması yapayım dedim. Listede 7 Bankai yer alacak ve ayrıca mangayı ele alarak bir sıralama yapacağım için spoiler yemek istemiyorsanız izlemenizi pek tavsiye etmem. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bankai Minazuki. Listeye başlarken hemen şunu belirtmem gerek. İlk 6 Bankai'nin sıralaması çok net kafamda sıralanmıştı. Fakat 7. sıraya 3-4 tane Bankai yazdım sildim. Zaten listeye ucundan giremeyenler listesi de paylaşacağım sizlerle. En son dedim bu kadar düşünmek yeter. İlk Kenpachi, yenilgi yüzü görmemiş biricik kaptanımız Unohana'yı listeye alayım. Kenpachi unvanını almak için bir önceki Kenpachi'yi öldürmeniz gerekir. Bu unvanı kendi isteğiyle bırakan tek kişi Unohana'dan başkası değil. Diğer tüm Kenpachi'ler bu ihtişamlı unvanı alabilmek için bir öncekini öldürmüştü. Bankai'sine gelirsek 4-5 panelde ancak görsek de ben inanılmaz bozuk olduğunu düşünüyorum. Öncelikle o sevimli duran yüz tabiri caizse bir Azrail'in yüzüne dönüştü. Ardından kan tarzı bir sıvıyla etrafı çevrilen Unohana dokunduğu her şeyi eriterek resmen küle çeviriyor. Bu zamana kadar yenilgi yüzü görmemiş ilk Kenpachi'nin bu kırık Bankai'siyle listemize başlıyoruz. Listeye eklemediğim ilk Bankai Shinji'nin. Çünkü animede ve mangada görülmemişti. Sadece novelde küçük bir kısımdan biliyoruz. Yani aşırı derece tehlikeli olduğu için kullanmadığını düşünüyorum. Yetenek uygulandığı zaman algılar tamamen tersine dönüyor. Yani düşman kim, dost kim tamamen karıştırıyorsunuz. Ayrıca tekli rakiplere kullanılmadığında dipnot olarak geçelim. İkinci Bankai'miz ise Rukia'nın Hakkana Togame yeteneği. Mutlak sıcaklığı sıfıra düşürerek etrafındaki her şeyi buza çevirir. Hatta kendi varlığını bile dondurarak Esnot'a karşı savaştığını hatırlarsınız. Üçüncü Bankai'miz ise Mayuri'ye ait. Aslında Unohana yerine ilk başta onu koymuştum. Çünkü inanılmaz enteresan bir yeteneği mevcut. Hatta hala 7. sıraya koysam mı diye bir ikilemdeyim ama artık geçti diyelim. Son olarak Gin'in Bankai'sini de alıp bu bölümü kapatalım. Bazıları Gin'in sadece kılıcını uzatıp kısalttığını sanıyor ama bu tamamen yanılgıdan ibaret. Gin'in kılıcı toza dönüşerek rakibine hücresel boyutta büyük hasarlar verebilir. Ayrıca buna zehir de ekleyebiliyordu. Aizen'i paramparça ettiği sahneyi düşünerek listeye girebilecek bir yetenek olduğunu düşünüyorum. その力の名前はね、挽回だよ。 Zaraki Kenpachi'nin Bankai'si fiziksel güç olarak düşünürsek belki de serideki en güçlü Bankai olabilir. Fakat genel kapsamda baktığımızda ben ona 6. sırayı uygun gördüm. Şimdi bu kısımda biraz konuşmamız gerekli. Öncelikle Bankai'sinin adını bilmemekle birlikte Bankai'sinin Shikai'si olan tek karakter Zaraki'dir. Zaraki Bankai'sini açtığında inanılmaz bir Reiatsu ortaya çıkararak resmen iblisvari bir tipe dönüşüyor. Zaraki gibi savaşmaktan zevk alan, ölümden korkmayan bir karaktere tam ucunu söyleyebilirim. Neler yaptığını da hatırlarsak en güçlü Sterniter'lardan biri olan Valkyrie'yi ekmek gibi ikiye bölmesi muhteşemdi. Ayrıca şunu da belirtmek gerek, bu Bankai öyle bir fiziksel güç ortaya çıkarıyor ki Zaraki bile bu gücü zapt edememiş ve kolundan olmuştu. Vallahi bir an önce animeye gelse de izlesek diye bekliyorum. Umarım beklentimizin çok üstünde ses efektleri ve görsellerle bu efsane sahneyi izleyebiliriz. Bankai, Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Yamamoto'dan sonra kaptanların kaptanı olan Kyoraku Shinsui de çok benzersiz bir Bankai'ye sahip. Açıkçası katmanlı bir şekilde ilerlediği için biraz anlaması zor. Öncelikle ilk kademede kendi vücudundaki yaralar rakibiyle paylaşılır. Böylelikle Lilibaru'nun da birçok yerinde büyük yaralar oluşmuştu. İkinci kademede kendini yaralamış ve pişman olan bir adamın amansız hastalığı hakkında konuşarak rakibin üzerinde siyah benekler oluşur. Üçüncü seviyede ise cansız uçurum adıyla rakibin içinden çıkamadığı büyük bir okyanusa girerler. Bu alanda Reiatsu'ları bitene kadar mücadele ederek boğulmaya başlarlar. Ne yaparsanız yapın bu alanda dibe batmaya devam edersiniz. Dördüncü ve son seviyeye geldiğimizde ise tünelin sonunda parlamakta olan şey yani pişmanlıktan oluşmuş bir iplikle hızlıca rakibin boğazını keserek etrafında dolaşan pişmanlığı yok eder. Bu katmanlı ve karşısında durulması inanılmaz zor Bankai benim favorilerimden birisidir. Etrafına büyük bir umutsuzluk yaydığı için zamanında neden Bankai'sini açmadığını ve sadece Shikai'sini kullandığını daha iyi anlıyoruz. Bankai, Kannon Biraki, Benishime Aratame.
Evet, geldik benim adama. Urahara'nın da aynı Shinsuke gibi fiziksel güçten ziyade rakibi zora düşüren bir bankayısı var. Çok kısaca açıklarsak bu bankayı Urahara'ya büyük bir etki alanında her şeyi yeniden yapılandırmasını sağlar. Çok spoiler vermemek adına şöyle bir örnek verirsek, rakibi Urahara'nın gözlerini kesmesine rağmen anında gözlerini yeniden yapılandırmış ve görmeye devam edebilmişti. Aynı şekilde yine kolunu da yeniden oluşturarak kullanmaya devam etti. Bana kalırsa belli bir etki alanında kendisi ve etrafındaki her şeyi yapılandırabilmek bayağı süper bir yetenek. Kısaca sevdiğim bir karakter olduğu için torpil geçmiyorum. Her türlü ilk 4'e girebilecek bir bankayı olduğunu düşünüyorum. Bankai! Tensa Zangetsu. Aslında bakarsanız Ichigo'nun bankayısının çok bir olayı yok. Yaptığı şey Ichigo'ya hız ve fiziksel güç takviyesi vermesi. Peki o zaman niye 3. sıraya koydun diye sorarsanız tamamen Yhwach Savaşı'nda yaptığı rakibini ikiye bölen saldırıdan dolayı. Ayrıca kırıldıktan sonra asıl formuna geçip daha da fiziksel güç ortaya çıktığını düşünürsek listede 3. sıraya yerleşebileceği düşüncesindeyim. Bir diğer yandan Ichigo'nun bankayısı Yhwach'ın en korktuğu şeylerden biriydi. Hatta birkaç yerde çok temkinli davrandığını da görmüştük. Yoksa ben genel olarak güç sıralamalarında işlevselliği ön planda tutan biriyim. Yine de Tensa Zangetsu ile Ichigo'yu es geçmeyelim. Kuromeo! Ichimonji! 0. takımın kaptanı Ichibei yeteneği tam olarak bankay olarak adlandırılmasa da ben yine de listeye eklemek istedim. Aslında manga okuyan herkes biliyor ki daha bankay diye bir isim yokken Ichibei bankay seviyesine ulaşmış bir karakter. O yüzden bankay adını kullanmıyor. Elinde tuttuğu fırça tipli kılıcıyla kullandığı yeteneğin adı Ichimonji. O bu gücü şöyle tanımlıyor. Ichimonji ile siyaha boyadığı her şey ismini kaybeder. İsmi olmayan bir şeyin de gücü olamaz. Bu şekilde Yhwach'ın bile bayağı ilgisini çekmişti. Tabi klasiktir, sahne Ichigo'ya kalacağı için kısa bir süre gücüne tanık olduk. Fakat ben bu kısa sürede bile Ichimonji'nin aşırı bozuk ve güçlü olduğunu düşünüyorum. Rakibi tek bir fırça darbesiyle bir karınca seviyesine çekebileceği bu güç kesinlikle listede 2. sırada olmalıydı. Bankai! Zanka no Tachi! Bana göre tartışmasız serinin en güçlü bankayısı Yamamoto dedemize aittir. Yine bazı bankaylarda olduğu gibi birçok formu mevcut. İlk bahsedeceğimiz yeteneği topladığı tüm alevleri kılıcının ucunda toplayarak dokunduğu her şeyi küle çevirmesidir. Bir diğer muhteşem olay ise vücut ısısını 15 milyon derecenin üstüne çıkararak resmen dokunulmaz olması. Düşünün, Yhwach Blood Vein kullanmasa uzak mesafe olmasına rağmen küle dönüşeceğini ifade etmişti. Unohana ise umarım Yamamoto Soul Society'yi yok etmeden savaşı bitirebilir falan diye ekliyor. Ardından Yamamoto ne kadar katlettiği kişi varsa onları diriltip savaş alanına çağırmıştı. Son olarak da rakibini tek bir vuruşta yok eden o saldırıyı yapıp bankayısını tamamlıyor. Kısaca bankayları sıraladığım bu videonun da sonuna geldik. Yapılmasını istediğiniz Bleach videoları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca katıldığınız veya katılmadığınız yerleri de aynı şekilde belirtmekten çekinmeyin. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.